GoDaddy ile bir WordPress sitesi kurmak oldukça basit bir işlemdir. Bunun için ilk olarak GoDaddy'den tanımlamış olduğumuz plastik panelimize giriş yapıyoruz. Giriş yapmamızdan hemen sonra alan adı ekleyin diyerek kuracağımız web sitesinin adını yazıyoruz. Barındırma tipinde web sitesi barındırmayı seçiyoruz. Barındırma ayarları inisiyatifinize kalmış. Daha sonra barındırma ayarlarına geliyoruz. PHP desteğinin, SSI desteğinin ve GUI desteğinin açık olduğuna emin oluyoruz. Mümkünse en üst seviye PHP sürümünü kullanmakta fayda var. Tamam diyoruz. Sol taraftaki menümüzden başvurular alanına tıklıyoruz. WordPress bize kullanabileceğimiz ve otomatik kurabileceğimiz uygulamaları gösteriyor. WordPress'i kurmak için eğer direkt kur butonuna tıklarsanız direktman kurulum sürecini başlatacak. Ya da hangi sürümü kurmak istediğinize buradan karar verebilirsiniz. Kurun özel ile kurun arasındaki fark şudur. Kurun özel derseniz veri tabanı ismi ve benzeri değişkenleri sizin tanımlamanıza izin verir. Kur derseniz en hızlı şekliyle kurar. Biz şu anda en hızlı kurulumu yapacağımız için direkt kur butonuna tıklıyoruz. Önümüze çıkan sayfada öncelikle HTTP mi, HTTPS protokolünü mü kullanacağımızı belirliyoruz. Unutmayın ki başta Google olmak üzere neredeyse tüm arama motorları için S yani Security eklentisi yani CCL sertifikası olması çok önemli bir ayrıntı. O yüzden HTTPS'yi seçiyoruz. HTTPS'yi seçtiğiniz zaman kurulumun bitmesinden sonra sitemize bir de CCL sertifikası tanımlamamız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını diğer videolarımızdan öğrenebilirsiniz. İkinci alanda biraz önceki kurmuş olduğumuz ismi seçiyoruz. WordPress'in dosyaları direkt kurmuş olduğumuz hostun içerisinde olacaksa bu şekilde bırakıyoruz. Ya da eğer ki bir alt klasörün içerisinde olacaksa burada belirtiyoruz. Kur butonunu tıklıyoruz. Kur butonunu tıklamamızdan sonra bazı ayarlar yapmamızı istiyor. Güncelleştirme ayarları. Eğer bu checkbox'u işaretlerseniz yeni bir güncelleme işlemi geldiği zaman sistem otomatik olarak güncelleme yapacaktır. Eğer işaretlemezseniz güncelleme işlemlerini manuel olarak yapmanız gerekir. Unutmayın bir child tema kullanmıyorsanız yapılacak olan bir otomatik güncelleme işleminde sizin daha evvelden yaptığınız değişiklikler kaybolabilir. O yüzden ben manuel güncellemeyi tercih ediyorum. WordPress'imiz kurulduktan sonra yönetim paneline girmek için kullanıcı adı. Sistem otomatik olarak bir şeyler oluşturmuş. Ben burada admin demeyi tercih ediyorum. Ve bir de şifre oluşturuyorsunuz. Oluşturmuş olduğunuz şifreyi tekrardan onaylıyorsunuz. Yöneticinin e-posta adresi. Kuracağınız web sitesine gireceğiniz zaman bu e-mail adresini ya da bu kullanıcı adını kullanacaksınız. Şifre olarak da buraya yazdıklarınız sorulacak. Sitenizin adı. Arayüz diliniz. Burada hangi dili seçerseniz web siteniz o şekilde gösterilecektir. Veri tabanınızın sunucusu. Sunucusu
şuraya kadar olan kısımdır. Bu da portu. Veri tabanının adı tablo ön eki yani prefix. Özellikle hacklenme işlemlerinden korunmak için buraya bir prefix belirleyeceksiniz. Bu nedir? Yazmış olduğunuz harfler her bir veri tabanının içerisinde her bir tablo alanı oluşturulurken başına otomatik olarak buraya yazdığınız ön ekler gelecek. Veri tabanının kullanıcı adı, onun şifresi, ve kur butonuna bastığımız zaman kurulum süreci otomatik olarak başlayacak. Uygulama kurulmaya başladı. Bu süreç içerisinde web sitenizi görüntülemeyi denemeyin. Boşu boşuna sesyonlar oluşmasın. Gördüğünüz üzere WordPress'imiz şu anda başarıyla kuruldu. Hakkında butonuna tıklarsanız eğer WordPress hakkında bilgi alırsınız. Ayarları değiştir dediğiniz zaman da biraz önce belirtmiş olduğumuz tanımlar üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Sil dediğiniz zaman da kurmuş olduğunuz WordPress sitesi kaldırılır. WordPress otomatik kurulumu bu kadar basittir. Ama ben her zaman için manuel kurulumu tavsiye ediyorum. Nasıl manuel kurulum yapacağınızı merak ediyorsanız kapsamlı ve detaylı bir şekilde web sayfamızda bu videoyu bulabilirsiniz.